Hepinize selamlar sevgiler dostlarım. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Konumuz devam eden bir olay. Aracımızın arkasından bir süredir bir tangırtama, şangırtı sesleri geliyordu biliyorsunuz. Sanki bir metal başka bir metale sürtüyor ya da çarpıyor gibi. Uzun zamandır bu problem vardı ama son günlerde özellikle bozuk yollarda hissedilen bu problem giderek arttı. Benim şüphelendiğim parça egzoz koruma bakalitinin sanki bir demire çarpıyor gibi ya da yerinden çıkmış gibi bir ses çıkarmasıydı şangırtı şeklinde. İlk ona baktım ama sorun ondan kaynaklanmıyormuş. Yaptığım test sürüşünde bu kanaate vardım. Ama onu da yerine sabitlemiş oldum. Biraz gevşemişti. Yani çalışmamız boşa gitmedi. Bugün şüphelendiğim ikinci parçayı kontrol edeceğim. İkinci parça arka gergi demiri burçları. Araçlarımızda arka viraj demirleri var. Bu demirler fabrikasyon çıkışı burçlara sahip. Bu burçlar da yaklaşık eğer değişmediyse 27 yıllık bir parça. Onlar gevşediği zaman Honda'larda bu sorun vardır. Arka demir gevşeklik yaptığı zaman demir gövdeye çarpma sesi yapıyor. Şak şak. Bu tip bir tangırdama, tungurdama bu tiplerde bir ses yapabiliyor. Bunu kontrol edeceğim şimdi. Eğer problem bundansa sıkıntı yok. Elimde arka burçlar var. Kaliteli bir şekilde, güzel bir şekilde kaliteli bir malzemeden var. Aynı şekilde Z-Rod'lar. İki tane şüphelendiğim arka Z-Rod'lar da vardı. Onlar da elimde mevcut. Sıkıntı bunlardansa problem yok. Değiştiririz. Ama sıkıntı başka yerdeyse onu da bir dahaki aşamaya atacağız artık ve tekrar bir video alacağız onunla ilgili. Elime baba yadigarı yaklaşık 50 yıllık levyemi aldım. Bundan kontrol yapacağım. İnşallah uğurlu gelir. Bu arada babam da NATO'da oto tamircisiydi. İşe oradan başlamıştı. Supervisor'a kadar yükselen bir tamircilik serüveni olmuştu. Umarım bu parça bana uğurlu gelir. Bundan nice Amerikan arabasını tamir etti. Şimdi ben de Püröldüm'ü tamir etmek nasip oldu. Klasik bir parçayla klasik bir arabanın tamirini yapalım. Arka tarafta görüşmek üzere. Evet dostlar, işte size sözünü ettiğim arka gergi demirimiz. Bakın boydan boya uzanıyor ve diğer tarafta egzozun arkasına doğru gidiyor. Bu demirde şimdi bir gevşeme var mı yok mu onu bir kontrol edeceğiz. Sözünü ettiğim contaları size yakın plandan göstereyim. Şu görmüş olduğunuz contalar. Sanki bakın karşıdan da bunda aralık var gibi gözüküyor ama bilemiyorum. Ona bir detaylı bakacağız şimdi. Bu contalar zamanla aşınma ve eskime yapıyor. Aynı şekilde bir conta da şurada egzozun arkasında var. Bu taraftan göremiyorsunuz tabi. Şimdi bir bakalım şuna. Ne durumdaymış. Testimizi yapalım. Evet sevgili dostlarım. Gergi demirimizi görüyorsunuz. Arka gergi demiri. Şimdi ilk testimizi yapalım. Bu testi yapmak için genelde uzmanların söylediği araçların tekerlekleri yerde sabit olacak. Krikoya vurmayacaksınız diyorlar. Çünkü üzerindeki gergi demirin üzerindeki baskı ortamını yaratmazsanız tam netice alamazsınız yaptığınız testten deniyor. Yapacağımız bu gergi demirini kuvvetli bir şekilde kavrayıp ileri geri itmek. Bu da yol sarsıntısının bir nevi etkisini yaratacaktır. Şimdi bir deneyelim bakalım. Bu ses çok tanıdık geliyor bana. Evet, sanki evet. Bakın. Evet, lanet olasıyı bulduk. Sanırım bu Z-Rod galiba dostlar. Tekerleği söküp bulacağız onu ama buralar çok kirli. Buraları bir balata spreyiyle önce bir temizleyeyim. Evet, ben biraz balata spreyiyle bu alanlara gireyim dostlar. Detaylı bir temizlik yapalım. İçten ve dıştan önce bir içten temizleyelim. Buralar da detaylı temizlenecek ama o da bir sonraki projemiz. Z-Rod bitmiş gibi dostlar. Bu Z-Rod değişimi
gerçekleştirecek sanırım birazdan. Şimdi bir tekerleği söküp ön taraftan duruma bakalım. Evet dostlar, lastiğimizi söktük. İşte sorunlu parçamız şurada. Şu görmüş olduğunuz Z-Rod. Zaten onu tekrar bir gördüğünüz gibi sıkıntılı bir parça. Lastikte bakın zaten yırtılmış. Görüyorsunuz. Paramparça olmuş. Artık hiçbir şey kalmamış yani bunun. Şu parça Z-Rod değişecek dostlar. Önce bir burayı balata spreyle temizleyeyim. Oldukça kirli. Daha sonra da elimdeki Z-Rod parçalarını size göstereyim. Şimdi temizlik zamanı. Evet, şimdi bu çalışma yapacağım alanı dostlar biraz temizleyeyim. Parçalar biraz ortaya çıksın. Şu anda tozunu kirini aldık. Bakın parçalanmış lastikleri görüyorsunuz. Yani bunun ses yapmadan kalması zaten olanaksız. Lastik komple gitmiş dostlar. Parçalanmış. Güzel bir Z-Rod değişimi yapacağız şimdi. Mahvolmuş. Tabii ki tangur tungur ses gelmesi normal. Hafiften bir temizlik yapayım. Daha sonra tekrar görüşelim.
Evet dostlar, Z-Rod'umuzdaki hareketi görüyorsunuz. Artık bitmiş. Çok rahat oynayabiliyor. Artık herhangi bir tutuculuğu kalmamış maalesef. Şimdi bunu buradan çıkaralım. Hava oldukça karardı, artık akşam oldu İzmir'de. En azından sökelim. Evdeki parçamızla kıyaslayalım. Yarın sabah da erkenden montajını yapalım. Z-Rod'u sökmek için arkadaşlar 2 tane vida var. Biri şurada arkada. Bir tanesi de şurada yukarıda arkada. Şimdi o noktalara biraz 7-40 sıkacağım. ...27 yılın pası, kiri birikmiş durumda çünkü. Şimdi söküm işlemine geçelim. Evet dostlar, sorunun kaynağını bulduk. Sorun Z-Rod ama vidalar kaynadığı için bunu açmak havalı tabanca olmadan imkansız gibi bir şey. O yüzden bir atölye bulup havalı tabanca sahip bir yerden bunu söktürmeliyiz buradan. İşte bu da teknik alet ve edevatın ne kadar gerekli olduğunun bir kanıtı. Kesinlikle açılmıyor. Zaten burada tek bir kriko üzerindeyim. O yüzden de fazla riske almak istemiyorum. Aracı sarsıp darbe ya da tekmeyle vesaire riske atmak istemiyorum. Buna havalı tabanca ister. Havalı tabancayla anca açılabilir. Keza bir tane de yukarıda var. Bir tane de altta var. Fakat sorunun kaynağını bulduk. Şangır şangır oynayan bir Z-Rod. Sorunumuzun kaynağı bu. Bu da önemliydi. Problemin kaynağını bulmak da önemliydi. Evet. Uygun bir zamanda artık bunu değiştireceğiz dostlar. Güzel bir mekanik atölyesine gidip bunu değiştireceğiz. Veya bunu açmanın bir yolunu bulacağım. Şu anda çünkü bulunduğum yere havalı tabanca bağlamamın olanağı yok. Ne kompresörüm var ne de ona uygun ekipmanım var. Zaten sokaktayım biliyorsunuz. Havalı tabancayla bunu söktürüp kendim takmam lazım. Avrupa ya da Amerika tarzı yerlerde olsak, şimdi bazı orada garajlar var, kiralık biliyorsunuz. Kiralanıyor. Orada aletleri istediğiniz gibi kullanıp çalışıyorsunuz. Kullandığınız saat başı ücret ödüyorsunuz ve arabanıza gidip kendiniz tamir ediyorsunuz. Lift vesaire her türlü donanım orada mevcut ama bizim ülkemizde maalesef böyle şeyler yok. Şimdi de malum bayramda olduğumuz için bu iş bayramdan sonraya kalacak. Bakalım, artık yapacak bir şey yok. Ama arızayı tespit ettiğimiz iyi oldu gerçekten. Evet dostlar, hepinize videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma destek olmayı lütfen unutmayalım. Bayram seyran demeden çalışmalarıma devam ediyorum. Kanalı kesinlikle boş bırakmadan en güzel şekilde sizlerle paylaşımlarda bulunmak istiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.